Herkese merhabalar, ben Özlem Akçin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Avrupa Karavan standartlarında konforu ve lüksü bir arada yaşayabileceğiniz yerli bir karavan keşfi yapacağız. Buyurun başlayalım. Gerçekten Avrupa standartlarında olup yerli bir üretim olması beni çok heyecanlandırdı arkadaşlar. Hemen programımı yaptım. Erdal Bey'le dedik ki bu çekimi mutlaka güzel bir günü yakalamışken yapmalıyız dedik. Erdal Bey bize bu videonun içerisinde yemek yapacak, çeşitli sürprizlerde bulunacak. Hatta bana ufak tefek sürprizler de almış. Biraz önce yedim makaronunuzu. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Erdal Bey sizi tanıyalım mı? Ben Erdal Gencer, firma sahibiyim. Bizim bugün Laleland 590 GY'yi tanıtacağız sizinle beraber. Adı çok güzel. Laleland. Laleland, aynen. Şimdi GY olması mutfağının aslında genişliğiyle alakalı. Kodlamaları buna göre yapıyoruz. Çok güzel. Nereden geliyor? Y yatak demek, yataklı. Evet. G oturma gruplu, G düzen bir oturma grubu var. Bu sebeple G'ye kodu alıyor. Ama bu karavanın en büyük özelliği mutfağının L mutfak olması ve muazzam büyük olması. İçinin çok şık olması. Teşekkür ederiz. Acayip şık karavanın için. Ben bayıldım. Biz beraber yemek yapacağız. Bu mutfağı nasıl kullandığımızı beraber görmüş olacağız. Tamam, hadi bakalım. Bir karavanın içinde mutfakta iki kişi nasıl yemek yapabilir ya da nasıl yemek yapamaz? Evet, bunu görmüş olacağız. Bunu görmüş olacağız. Erdal Bey'i tanıdık, yemek yapacağız dedik. Yemek yapma kısmına geçmeden önce biraz karavanı tanıyalım istiyorum sizden. Aslında ben de bir çekme karavan sahibiyim ama... Sizi zaten değiştireceğiz bu çekimden sonra muhtemelen. Karavan buraya gelmişse mutlaka sizinle beraber gidecektir diye düşünüyorum. Şaka! Bu sözü aldık. Kayıtlara geçti. Evet. Benim haberim yoktu arkadaşlar bundan. Erdal Bey'in ağzından teker teker döküldü. Ben bu karavanı alır götürürüm. Bu arada arabamda çeki demiri var. Süper, harika. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Sizin karavanınız, sizin markanız hiç önemli değil. Çok güzel. Vallahi Erdal Bey sürpriz yaptı bana arkadaşlar. O zaman karavanımın... Çok hızlıca karavanınızı size tanıtacağım. Çok hızlıca. Detaylarını görelim. Ne gibi özellikleri var? Ben de bir çekme karavan sahibiyim ama detayları bilmiyorum. Tamam. Ben size en büyük farklarından bahsedeceğim. Zaten herkes karavan yapabiliyor. Bir sürü marka var, bir sürü farklı layoutlar var vesaire. Bu karavanın ekstra özelliklerini ve diğerlerinden ayıran özelliklerini anlatacağım. Tamamdır. Hemen şu kabuk yapısından başlayabilirim. Hemen başlayalım. Bu kabuk yapısı GRP dediğimiz, CTP dediğimiz bir dış yüzeye sahip ve içerisinde Saytek marka bir köpük var. Poliüretan köpük var. Bu da ısı geçirgenlik KK sayısı 0.02 olan muazzam bir izolasyon malzemesi. Dünya çapında kabul edilmiş. Avrupa tipi karavanlarda, yani marka karavanlarda bundan üretiyorlar. Fakat Türkiye'ye satışlarını yapmıyorlar. Çünkü bu izolasyon malzemesiyle üretilen karavanların fiyatları maalesef çok yüksek oluyor. Ama biz hem fiyatta yerli hem de üründe yerli hem de uygun bir fiyat vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. En büyük özelliği İskandinav ülkelerine verilen poliüretan izolasyon malzemesinin olması. Peki bu malzemeyi yurt dışından almıyorsunuz, kendiniz mi üretiyorsunuz? Yurt dışından alıyoruz. Ham maddemiz yurt dışından geliyor. İçinde kullanmış olduğumuz poliüretan yurt dışından. Dış yüzeyinde kullandığımız malzeme de gene yurt dışından. Markaları da verebiliyorum, hiç problem değil. Lamilux firması, Saytek firması, biri Alman, biri Fransız. Biz 30-35 yıldır kamyon kasası imalatı yaptığımız için ve frigorifik yaptığımız için, soğuk taşımacılıkta kullanıldığı için bu malzemeler zaten bizim bildiğimiz malzemelerdi. 4 yıldır da zaten bir karavan üretimi yapıyoruz. Aynı tekniği buraya geçirmiş olduk. Güzel bir izolasyon malzemesi kullanıyorlarmış arkadaşlar. Evet, yazın terlemezsiniz, kışın üşümezsiniz. Bu cihazın en iyi özelliklerinden biri budur. Klasik kullanmış olduğumuz Alco şase takımı, stabilizatörü standardında, pilot tekeri ve fren sistemiyle beraber tamamen Alco altyapıya sahip bir ürün. Alıcı kendisi takabiliyor, çıkarabiliyor. Tabii ki de kullanan kişi. Aynen, bu zaten hazır geliyor. Tüm ihtiyaçları karşılayan sarılma önleyici sistemiyle beraber tam takım bir Alco altyapı. Harika. Şimdi ilerleyelim. Hangi kısma geçelim? Burada bir depolama alanı var. Burada bir depolama alanımız var. Hemen şöyle açıyorum size, gösteriyorum. Ben açabilir miyim? Tabii lütfen. Altta kollar var. Buradan açabilirsiniz. Kendinize doğru çekeceksiniz. Evet. Bırakın kendisi gider. Aynen. Evet. Bu şekilde. İçeride kullanmış olduğumuz Truma'nın bir monokontrol ünitesi var ve filtresiyle beraber geliyor bu pakette. Burası tamamen bir yüklük alanı olarak kullanılabiliyor. Tüpünüzü buraya yerleştiriyorsunuz. İsterseniz double tüp yapabilirsiniz veya dual konsol kullanabilirsiniz. Müşteri isteğine göre bunları yapabiliyoruz. En büyük özelliklerimizden biri şurada görmüş olduğunuz
çelik gaz sistemi. Bu çelik gaz sistemi Avrupa standartlarında mecburi bir şey. Karavanla gittiniz, Almanya'ya yerleştiniz ve yıllık muayenesi var. Almanya TÜV istasyonuna gittiğinizde bu karavanla istasyondan geçebilirsiniz. Onay not alabilirsiniz. Güzel. Evet, karavanımızı 360 derece keşfetmeye devam ediyoruz. Diğer taraftayız. Yatağımızın altına açılan bir servis kapısı. Buradan İçeride yatak var arkadaşlar. evet, bu kısımda. burası yatak. Altını tamamen yüklük olarak kullanabiliyoruz. Aslında şey gibi, baza gibi. Tabii. Yatağı baza gibi ama dışarıdan da erişim Bu arada içeriden de kaldırım tabii ki de mümkün. Öyle mi? Tabii ki de. Buradan da gene dışarıdan da erişimi mümkün. Çok güzel. Kocaman bir alan var burada. Bu arada karavanın önündeki sandalyeleri, masaları buradan çıkardık arkadaşlar. Burada mover'ımızın kontrol panelini çalıştıran bir sistem var. Hemen devam ediyorum. Burada turbo kombimizin 4C kombimizin çıkış ünitesi var. Gene devam edebiliriz. Buralarla herhangi bir işimiz yok. Tamamdır. Burada bir elektrik giriş prizimiz var. Burayla karavanımızın şarjını yapabiliyoruz. Akümüzü doldurabiliyoruz. Ya da 220 kullanım yapmak istersek bu şekilde bağladığımız zaman kullanım yapabiliyoruz. Bunun haricinde güneş paneli de mevcut Tabii, değil mi? güneş karavanda? paneli de mevcut. İçindeki tüm sistem müşterilerin isteklerine göre kaç kW elektrik kullanacaksınız ona göre bir sistem dizayn ediyoruz. Ve sizi elektriksiz bırakmıyoruz. En önemli mottolarımızdan biri. İsterseniz buradan elektriğe bağlayıp karavanınızı normal bir elektrikle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii. Ya da isterseniz de güneş paneliyle. Mesela bizim şu an yapmış olduğumuz gibi şu an biz free camp'tayız. Herhangi bir elektriğe bağlanmadık. İçerideki elektriğimiz ve güneş panelimizde bizi yaşatacak içeride. Evet. Çok ufak bir şey daha ekleyeceğiz. Müşteri dilerse buraya bir dış duş ekleyebiliyor. City Water dediğimiz bir özellik, Barbecue Point dediğimiz bir özellik ve TV Out dediğimiz bir özellik de ekstradan ekletebiliyor. Onlar da buraya sıralı bir şekilde geliyorlar. Onlar ne? TV Out dediğiniz nedir? TV Out dediğimiz, atıyorum karavanın dışında oturuyoruz, elektriğe ihtiyacımız var. TV Out kutusundan, yani dışarıda böyle bir kutu var, burayı açıyoruz, prizimizi takıyoruz ve elektrik dışarıya alıyoruz. Dışarıda elektrik kullanımı yapabiliyoruz. City Water dediğimiz içerideki depoyu bypass ederek su alışverişini aslında dışarıdan bir şehir şebekesinden alarak sağlamış oluyoruz. Barbecue Point dediğimiz dışarıda gazlı bir cihaz çalıştıracaksak bir bağlantıyla, gene böyle bir kutumuz var, bir bağlantıyla dışarıya gaz vermiş oluyoruz. İşte gazlı ocaklar vesaire çalıştırmakta kullanılan bir ünite. Yani yaşamı komple karavanın dışına da çıkarabiliyoruz. Tabii ki de, tabii ki de. Harika, çok güzel. İlerleyelim bakalım daha neler bizi bekliyor karavanda. Işık sistemlerimiz Jokon. Bazı parçalarımız Aspök. Biri Alman, Jokon'u şu an hatırlamıyorum hangi ülke olduğunu. Ama bu iki markanın ürünlerini kullanıyoruz ve soketlerini kullanıyoruz. Aynı zamanda elektrik tesisatını kullanıyoruz. Pencerelere değinebilir miyiz? Tabii bunlar ithal pencereler. Birkaç markanın ürününü kullanıyoruz. Bu karavanda şu an kullanmış olduğumuz Berhim marka bir cam. Camları da oldukça büyük tutmuşsunuz. İçerisi zaten camların çok olmasından dolayı hem ferah görünüyor arkadaşlar hem de çok şık görünüyor. İçeriye girdiğinizde zaten bayılacaksınız, net söylüyorum. O kadar şık ki dışarıdan da zaten pencerelerin kocaman ve büyük olması karavanın şıklığına şıklık katmış. Çok güzel, çok da kullanışlı. Devam ediyorum. Şimdi burada bir su giriş, depoya giriş kutumuz var. Evet. Bu şu an kilitli. Burayı çevirdiğiniz zaman buradan su dolumu yaparak deponuzu doldurabiliyorsunuz. Bu arada içeride 70 litrelik bir tankımız mevcut. 70 litre mesela kaç kişinin duş almasına yeter? Çekirdek bir aile hesap edelim. Kampa gittiklerini düşünelim. Free kamptalar ve bunlar 2 günde bir duş aldıklarını varsayarak aşağı yukarı 4-5 günlük bir kampını çıkartabilirler. Çekirdek aile kaç kişi? 4 kişi. 4 kişi. Yani bir baba, bir anne, 2 tane de çocuk olarak anladım. Düşünüyorum. Burada bir 4-5 günlük bir kampta suyla alakalı bir problem yaşamazlar. Zaten çok su kullanımı yapan müşteriler buraya bir City Water ekletiyorlar ve dışarıdan bir hortum bağlantısıyla depoyu bypass ederek içeride istedikleri gibi suyu kullanabiliyorlar. Şebekeye de bağlayabiliyorlar. Şebekeye de bağlayabiliyorlar. Aynen öyle. Elektrikte de suda da her şekilde şebekeye bağlayabiliyoruz. Bağlayabiliyoruz. Ama aynı zamanda bağlamadan da yaşayabilmesi için biz içeride müşteriye özel bir dizayn yapıyoruz. Hem elektrik hem su. Hem güneş panelimiz var, hem depomuz var, hem elektrikte hem de suda şebekeye bağlayabiliyoruz. Güzel. Daha ne olsun? Teşekkür ederiz. Evet. Karavanın içine geçiyoruz herhalde. Karavanın içine geçeceğiz. Geçmeden kapımıza bir değinelim. Siz değinmeseydiniz ben değinecektim kapıya. Şöyle hatta zaten. Ben içeri geçeyim. Özellikle hayvan sahibi insanlar için çok çok kıymetli bir kapı. Çünkü köpeği olan, hava almasını isteyen, buradan çıkmasını istemeyen kişiler bu alt kapıyı kilitleyebilir. Ya da küçük çocuğu olanlar için de çok kesinlikle, kullanışlı. Kesinlikle. Hemen çok hızlı bir şekilde iki kapıyı da birbirine
bu şekilde birleştirebiliyoruz. Ve tek kapı olarak açabiliyoruz. Ve bu kapının arka tarafa böyle tabii bir sabitlemesi var ki sabitlenmesine bayıldım. Rüzgarda açılmaması çok önemli. Güzel. Burada bir çöp kovası var. İsterseniz ayakkabı da koyabilirsiniz içine. Bir ayakkabılığımız var. Aa, Ayakkabılığımız içeride, hemen burada. güzel. Evet, benim karavanımda da tam olarak orada ayakkabılık. Nasıl unuturum? Karavanın içine girmeden önce bir sorum var arkadaşlar Erdal Bey'e. Karavanı yakından nerede görebilirler? En yakın zamanda TÜYAP fuarında bizi ziyaret edebilirler. Karavanist fuarı. 6 Ocak başlangıç, yanlış hatırlamıyorsam 9 günlük bir fuar zamanımız var. 2 hafta sonu içeriyor. Biz onları bekliyor olacağız. Harika. TÜYAP fuarında arkadaşlar bu karavanı ve Gencer Karavan'ın diğer karavan modellerini yakından görebilirsiniz. Belki ben de o fuarda olabilirim. O zaman fuarda da görüşmek üzere diyeceğiz. Olur. Peki. Ama videoyu kapatmıyoruz. Karavanın içine giriyoruz. Tamam, hemen girelim. Hemen girelim. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Arkadaşlar Güzel videonun başında bahsettik ya Erdal Bey bize somon yapacak, yemek yapacak diye. Evet. Şimdi hızlıca karavanın içine girer girmez hemen Artık başlıyoruz. başladı. Aynen. Buzdolabından Somonumuzu aldı. çıkarttık. Birkaç Evet, malzememiz var. malzemeleri Onları çıkardı. çıkarttık. Portakalda birazcık bekleteceğiz. Biraz da balzamikte bekleteceğiz. 4-5 saat bekletmek lazım ama şimdi o kadar vaktimiz olmadığı için tadını versin, bize yeter. Ki Tamam. onu hissedeceğiz, yani hiç merak etmeyin. 4 saatle 5 saatle farkı olmayacak. O şekilde halledeceğiz. Olur, harika. Fark olmayacaksa niye öyle yapıyorlar o zaman? Çünkü şöyle mutlaka fark var ama siz onu hissetmeyeceksiniz. Ben bu buzdolabının kapağını biraz önce siz yokken açamadım. Şimdi yine açamıyorum. Şimdi şöyle kilitli bir buzdolabı olduğu için şöyle yapmanız lazım. Bu hamleyi yapmanız gerekiyor. Onu yaptığım halde açamadım. Tamam, okey. Şimdi açabildim. Buzdolabını da göstermiş olalım arkadaşlar 152 size bu litrelik esnada. Tedford buzdolabı. 12 volt kompresörlü bir buzdolabıdır. Süper bir verimi var. Evde nasıl soğutuyorsanız aynı şekilde burada da soğutabilirsiniz ürünleri. Bizim buzdolabının küçültülmüş hali. Evet. Sanki 90 dereceye atmışız, bu hale gelmiş. Aynen öyle. Çok güzel. Dondurucusu da var değil Evet, mi? üstte. Hemen şuradan şu şekilde dondurucusunu gösterebiliriz. Wow, çok güzel. Şu an hatta dondurucusu aktif olması lazım. Biz bunu buradan dokunmatiğinden kapatacağız. Çünkü buzluğu zaten kullanmıyoruz. Şöyle yapalım. Evet, kapattık. Gece modunu alıyoruz. Elektriği az tüketsin diye. İnanılmaz verimli olduğu için hep gece modunda da çalıştırabilirsiniz. Yazın tabii o biraz değişiyor. Belki onu kapatmak gerekebilir. Güneş enerjisini de Evet. sömürmemiş oluyor. Aynen öyle. Güzel. Şimdi bu kısma geçelim. Evet. Şimdi şu balıkları hiç bakmadım bu arada nasıl bir balık ama iyi gibi gözüküyor. Bir iki tane var kılçık. Poşetlerden birini kendimize çöp poşet yapıyoruz. Soft close bu arada şöyle şu şekilde kapatabiliyoruz. Yemek yaparken bunu buraya asıyorum. Çok konforlu oluyor çünkü her şeyi buraya atabiliyorsun. Aşçıların vazgeçilmezi değil mi? Öyle Aynen. detaylar. Şimdi bir de buraya bu önlük takarlar. şart. Arkadaşlar var. bu arada Erdal Bey daha önce aşçılık yapmış aslında. İngiltere'de Evet. adını bilmiyorum, Clean. hatırlamıyorum. Evet. Herhalde İngiltere'nin ünlü restoranlarından Evet. birisinde. Ne kadar çalıştınız orada? 7 ay kadar. 7 ay kadar şeflik yapmış. Ardından artık Türkiye'ye dönüş yapmış. Niçin Evet. dönüş yaptığını bilmiyorum ama bambaşka bir sektöre geçiş yapmış. Yani karavan üretiyor şimdi. Ama tabii ki hobisine de devam ediyor. Evet, artık hobi Biz olarak yapıyoruz çekime ve geliyoruz deyince ben çok şaşırdım. Dedi ki size somon yapacağım. Portakallı somon, böyle farklı bir şey olacak. Bilmiyorum, daha önce hiç böyle bir video çekmedim biliyorsunuz. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? evet. Benim açıkçası şu anda çok hoşuma gitti. Zaten somona bayılırım. Bu arada- Bir de bu sıra ben somon yapmayı düşünüyordum aslında. Çok Hatta güzel denk gelmiş. YouTube'dan somon tarifleri bakıyordum. Çünkü ben çok gelişi güzel yapıyorum. Tavaya koyuyorum somonu. Biraz yağ koyuyorum. Çok sıradan bir somon yemeği oluyor. Ama portakallı somonları ben YouTube'da görmüştüm. Sonra dedim ki acaba somonlar ziyan mı olur? Klasik usulden daha farklı yapacağız biz zaten. Daha pratik ve daha güzel. Emin olabilirsiniz. Daha az uğraştırıcı. Bu esnada da mutfağın ne kadar pratik olduğunu görmüş oluyoruz. Her şey elinizin altında. bu Ben mutfak- gözlemliyorum. Her şeyi bir yerden tık 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 çıkarıyorsunuz. Hemen arka tarafınızda buzdolabı var. Önünüzde zaten L bir mutfak, kompakt bir mutfak. Minik bir fırın. Sanırım bu fırın, ocaklı fırın karavanlar için üretiliyor değil mi? Karavanlar için Siz üretilen. de tedarik ediyorsunuz bu Evet, fırını aslında. Tedford marka bir fırın. Triplex diye geçiyor.
Buzdolabınız da aynı marka. Aynı marka. Altı gazla pişiriyor bu arada. Gazla pişirmesi muazzam bir şey çünkü çok güzel bir lezzet veriyor. Elektrikli değil. Bu önemli bir detay. Üstü zaten 3 gözlü bir ocak. Çok yeterli. L1 düzen olduğu için inanılmaz güzel hareket edebiliyorsunuz. Buradan servis yapmanız çok rahat. Evet. GY'yi tasarlarken bizim mottomuz mutfaktı. İlk önce mutfağı tasarladık, sonra geri kalanını tasarladık. En önemlisi burasıydı. Benim için özellikle GY'yi farklı kılan şeylerden biri de mutfak olması. Bu kadar geniş ve güzel olması. Bu arada portakalları birazcık yedirmeye çalışıyoruz, portakalları. Marine ediyoruz herhalde değil Marine mi şu ediyoruz. anda? Aynen öyle. Bu arada balzamiği de döküyoruz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O kadar basit ki. Aslında yemek yaparken insanlar çok kafasına takıyor. İyi yapayım, güzel olsun vesaire. Tabii ki de güzel olsun. Tabii ki de iyi yapmaya uğraş ama bir noktada işin ucu kaçıyor. Artık böyle çok dikkat etmekten bütünü göremiyoruz. Bir portakal, bir balzamikle dinlenmeye bırakıyoruz ve fırına atıyoruz. Bu kadar. Sırrı bu. Yağ yok mu? Yağ yok. Aa, Kesinlikle kendi yağ yağıyla. koymuyoruz. Kendi yağıyla olacak. Zaten üstüne sos yaptığımız için bu da ıslaklık kattığı için yakmayacak üstünü. Bu yeterli olacak. Birazcık karabiber. İçeride sıcacık bir ortam var şu anda. Hem yemek yapıyor olmamızın verdiği güzel bir sıcak bir ambiyans var. Hem de aynı zamanda gerçekten de içerisi sıcacık arkadaşlar. Şu anda kapı açık olmasına rağmen. Şurada bir panel var. Buradaki panelden açtınız ısıyı. Evet, aynen öyle. Isı sistemini anlatır mısınız bize? Hemen gazla çalışıyor. Turman'ın 4C kombisi var standartında kullandığımız. Üflemeli sistem olduğu için homojen bir ısınma sağlıyor ve çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Sizin şu an görmediğiniz ama şu altlarda bizim hava boşluklarımız var. Şuradan görebilirsiniz. Mesela burada da aynı şekilde bir boşluk var. Tüm dolapların içerisinde nem ve terleme olmasın diye bu boşluklarda sürekli bir hava sirkülasyonu var. Aynı zamanda karavanın içerisinde çok eşit bir şekilde ısınmış oluyor. Sistem muazzam bir sistem. 590 GE'de bunu zaten standart olarak sunuyoruz. Aslında karavanlarda genelde tavan eklerini önermiyorlar. Sızdırma olasılığı var diye, yağmur sızdırır diye. Siz iki tarafa da tavan eki kullanmışsınız. Evet. Hem salonda var yani oturma odası kısmında hem de yatak odasında direkt yatağın üstünde. Evet. Şimdi şöyle tavan heklerini iyi izole ettikten sonra herhangi bir problem çıkmıyor. Yıllık bakımlarının yapılması vesaire tabii ki de şart. Güzel bir izolasyon malzemesiyle, güzel bir silikon malzemesiyle oradan bir su alması mümkün değil. Yıllık bakımlarını peki alıcı kendisi mi yaptıracak? Müşteri bunu aldıktan sonra biz 2 yıl boyunca ücretsiz olarak yapıyoruz yani. Akabinde zaten 8 yıl su sızdırmazlık garantimiz var. Bunu yıllık bakımlarla dilediği kadar uzatabiliyor. Sonuçta hareket eden bir mekanizma olduğu için karavan mutlaka esnemeler, suyla alakalı problemler çıkabiliyor. Buradaki asıl önemli olan şey kontrol etmek ve o kontrole uygun olarak izolasyon malzemesi kullanmak. En önemlisi bu. Biz bunu kullanacağımız için bu suyu şöyle buradan süzmeye başlıyoruz. Marine suyumuzu döküyoruz. Evet, marine suyumuzu döküyoruz. Bir işimize yaramayacak çünkü. Bir de balzamik olduğu için kesinlikle dökmemiz lazım. Ya Öyle da kullanmamamız lazım. Neden? Balzamiği ben salatalara koyup yiyorum. Tabii biz bir salataya koyup yiyeceğiz zaten. Tamam. Fakat bu biraz hafif böyle bir tuzlu. Bu aldığımız. Bu tuzu yapışırsa üstüne bu sefer çok tuzlu olacak. Yenmeyecek. Onu istemiyoruz. Ha okey. O yüzden döküyoruz. Birlikte Evet. olunca süzmek gerekiyormuş demek ki. Bir katman üste alıyorum. Bir katman da alta bırakacağım. Bu arada portakalları da alta gizliyorum. Bu şekilde. Portakalları atabilirsiniz bu arada. Şu şekilde 2 katlı oluyor. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Kaya tuzumuzu veya işte deniz tuzumuzu buna Yer sıcacık. bu şekilde. Ayaktan müthiş bir sıcaklık alıyorum. Fırın ısındı. Çok hızlı ısınıyor zaten ufak olduğu için. Artık atabiliriz. Zaten buharı görüyorsunuz etrafında. Burada iyice buhar çıkmaya başlamış. Artık atılabilir. Balığımız fırında, salatalarımızı yaptık. Salataları şu anda görmüyorsunuz, masadalar onlar. Son olarak mantar yapacağız herhalde. Evet, mantar Bana da yapacağız. hepsi sürpriz oluyor bu arada. Bakalım mantar nasıl olacak. Hem de öğrenmiş de oluyorum. Evet. Mantarda hiçbir şey yapmayacağız. Sadece mantarı inanılmaz büyük bir ateşte suyunu bırakmaya asla izin vermeyeceğiz. Bu esnada da karavanın diğer yerlerine değinelim mi? Mesela ben buzdolabının hemen yan tarafında kocaman bir depolama alanı görüyorum. Gerçekten kocamanmış burası. Gardırop aslında. Değil mi Erdal Bey? Tabii pardon, benle mi konuşuyorsunuz? Erdal Özür Bey dilerim. kendini yemiyor. O Özür kadar dilerim. vermiş ki. Özür dilerim. O kadar seviyor ki yemek yapmayı. Evet, çok gardırobumuz güzel. Her eve çok lazım büyük. sizden. Teşekkür ederim. Gardırobumuz çok büyük. aynen açabiliriz. Çift kanatlı İspanyolet kilitle kilitleyebiliyoruz. Burada yastık, yorgan vesaire Evet. alt takım ve üst tamamen bir askılık olarak kullanabiliyorsunuz. Evet.
Evet. Bir de güzel bir organizer'ımız var kapıda. Onu çok sevdim zaten. Bunu kesin Kendi karavanınıza takabilirsiniz. Yardımcı Ikea'dan mı oluruz. aldınız? Evet. Aa. Bizim standart artık ürünlerimizde mevcut olacak. Ha öyle mi? Evet. Böyle vereceksiniz. Çok güzelmiş bu. Çok kullanışlı. Nasıl taktınız ya? Ha buradan vidalanmış, tamamdır. Bu arada mutfaktaki depolama alanlarını da size göstermek istiyorum, depolama alanına değinmişken. Fırının hemen yan tarafında şişelik var. Hem şık hem de kullanışlı. Onun yan tarafında kiler görevi görecek bir dolap var. Bir de bizim şeyimizi gösterin isterseniz. Fasulyelik diye Fasulyelik. adlandırdığımız ama aslında fasulyelik olmayan. Evet. Fasulyelik adını siz mi verdiniz? Ben değil ama firmada herkes fasulyelik dediği için Öyle mi? bunun adı fasulyelik olarak kaldı. Bakın. İsim babasını inanın bilmiyorum. Gerçekten de fasulyeye benziyor. Bu şekilde buradaki ulaşılamayan kör dolabı kullanışlı hale getirmiş oluyoruz. Şöyle ittirdiğiniz zaman aynen kendisi Pratik bir zaten şekilde gidecek. gidiyor. Hem altta hem üstte var. Evet. Çok pratik olmuş. Şu prizlere de bayıldım ben bu arada. Bu tezgahta çünkü kahve makinesi, ışığımız blender. açılabiliyormuş. Işığı niye kapatmışız? Açmış olduk şimdi Tamam. artık. Burada da bakın çekmeceler var arkadaşlar ve şöyle klipsleri var. Bu arada çekmecelerimizde kullandığımız kilitler soft close olduğu için kapattığınızda kendi kendine kitleme yapıyor. Bakalım, Bakalım. deneyelim. Gerçekten kilitlemiş. Gerçekten kilitledi. Şöyle yapınca açabiliyorum. Evet. Sizin bir daha Unutursak- kontrol etmenize gerek kalmıyor. Bu şekilde kilitlenmiş oluyor. Şimdi buraya biraz zeytinyağı dökeceğiz. Evet, şu dumanın çıkması lazım. Bu arada karavanı yamuk bıraktığımız için şurada Yağlar bu yağlar tarafa birikiyor geliyor. sol tarafa doğru. Bu bizim için yeterli. İlk önce bir tip mantarımızı. Mutfağın hemen yan tarafında da yatak odası bulunuyor. Yatağı sabit tercih etmişsiniz. Aslında Evet. mesela benim çekme karavanımdaki yatak sabit değil. Oturma alanını yatak haline getiriyoruz. Çeşitli karavanlarda çeşitli farklı sistemler uygulanıyor yatak Ya şimdi konusunda. bu karavana geçildiğinde artık 5.90 bir karavana geçilmiş oluyor ve burada artık konforun en üst seviyelerde olması gerekiyor. Hani yatak bir konfor değil aslında bir ihtiyaç. Şimdi şöyle düşünün, gündüz oturma grubuna dönüştürüyorsunuz, gece yatağa dönüştürüyorsunuz ve bunu her gün yaptığınızı düşünün. Yorucu ne kadar oluyor. yorucu olacağını düşünün. Ne kadar karavan büyürse, La La Land modelinden bahsedelim. 4.20'den bahsedelim. 4.60, 5.20, 5.90 vesaire bunlar da hep böyle ranza, oturma grubunu yatağa dönüştürme, sonra sabit yatak. Hep bunlar böyle seviye seviye aslında konfor arttıran şeyler. Bu da artık konforun en üst segment olduğu karavanlardan biri ve bu olmazsa olmaz. Fransız yatak ve 2 metreye 1.40 eni var. Evdeki yatakla neredeyse aynı. Fransız yatak mı diyoruz? Köşesi kapalı olduğu için buna Fransız diyoruz. İki tarafı açık olduğunda buna ada diyoruz. İki tip var zaten karavanlarda kullanılan. Bu karavan içerisindeki Fransız tip. Yatağın sol tarafında da banyo kısmı var. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde pratik bir kapıyla banyo kısmına ulaşmış oluyoruz. Hatta ben bence girebilirim banyoya. Kompozit malzeme uygulamışsınız değil mi? Evet, evet. GRP, CTP bu var. kısmında. Bakın ben banyoda pencereyi çok seviyorum. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Hatta benim karavanıma da pencere uygulaması yaptırdım. Bundan biraz daha büyük benim pencerem. Şu şekilde de isterseniz kendinizi dışarıdan izole edebiliyorsunuz. Duş başlığı var bakın. Çok şık hem de. Buradan da bataryaları kullanabiliyoruz. Şöyle bir sistem gördüm. Evet. Bu ne? Bu suyun dışarı çıkmasını engelleyen ekstra bir perde. Biz normal perde kullanmıyoruz. Çektiğiniz zaman havadan veya işte ıslaklıktan üstünüze yapışmaması için. Normalde bir perde olsa bu sizin sürekli üstünüze yapışıp sizi rahatsız evet, edecekti. evet. Ama bu öyle bir perde değil. Hem kapıyı kapatıyoruz hem de bu perdeyi Evet, kapatıyoruz. aynı zamanda yağmurluklar Böyle vesaire dışarıya suyun çıkmasını engelliyor. Ekstra bir önlem ekstra olmuş bir oluyor. önlem olmuş hem de oluyor. Evet. kapının ahşabı da ıslanmamış Tabii, oluyor. aynen öyle. Yukarıda havalandırma sistemi var. Aynı zamanda yanında da bir aydınlatma amacıyla yapılmış bir lamba bulunuyor. Bakın burada da tuvalet var arkadaşlar. Kasetli bir tuvalet. Bu kısımda da böyle banyonun depolama alanı mevcut. Güzel banyo. Şirin. Şimdi mutfağa geri dönelim gelin. Bakalım neler yapmış Erdal Bey. Evet, mantarımıza biraz karabiber attık. Başka hiçbir şey atmıyoruz. Zeytinyağı ve karabiber. Zeytinyağı, karabiber. Sürekli böyle ara besleme yapıyoruz. Ve bekletiyoruz ki yansın altı. Kor ateşte biraz da böyle yanmasını bekliyoruz ki suyunu içinde tutsun diye. Mis gibi şu mantarın kokusunu keşke alabiliyor olsanız. O kadar güzel ki baharatlı. Fırında da somonumuz var. Hem de portakallı somon. 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. 2 biz. Bir kameraman arkadaşım.
Bir de Gencer Karavan'dan Berfin Hanım. Evet. Sosu bizim hazırlamamız lazım ama bu sefer hızlı olmamız gerektiği için biz hazırlamadık. Ne o? Demi-glace mı? Bu- Café de Paris. Aslında Café de Paris yalancı diyebiliriz buna. En azından o tadı alacağız. Café de Paris sosunu da öğrenmek isterdim sizden. Bir gün Hollandaise sosu gösterelim size. O da çok güzeldir. Da sonra istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ben sadece Tamam. tabağı bozmasın Görseli. diye Hı. aynen biraz koyuyorum. Aile yemeklerinde yapıyorsunuz değil mi böyle şeyler? Bana yaptırıyorlar genelde zaten. Öyle Öyle mi? bir aile yemeği yapıldığında. Aa ne güzel. Ben bu somonları alıyorum. Ama derseniz ki ya ben bunun biraz daha kızarmışını istiyorum derseniz ona göre tekrardan atabilirim sizinkilere. Ama bu bizim için okey. Bence de okey çünkü ortalama 40 dakikadır falan fırındalar değil mi? Bir yarım saat olmuştu. Yarım saat Evet. net olmuştur bence. Zaten pişmiştir o. Çok güzel. Çok güzel. Krema gibi duruyorlar. Ay çok heyecanlandım. Erdal Bey burada bir şey gördüm ama burada bir paravan mı var? Aa, pat Evet, diye açtım. burası Remis'in ayırıcı perdesi. Aynen öyle gösterecektim ama siz zaten bu işi Hallettim. yaptınız. Evet, açtım. Şu an bizi kendinizden ayırdınız. Orada mıknatıs var. İzole Aynen. oldum ama Evet, mıknatıs evet. var. Çok Evet, güzel. tamamen siz artık göremiyoruz. Hoşçakalın, iyi geceler. Ben Yatak odasını yatıyorum. böyle ayırmak isteyen kişiler bu şekilde bu perdeyi kullanabiliyorlar. Evet, tabii ki yatmıyorum çünkü yemek yiyeceğim. Yemekleri bırakamam. Tabaklarımız tamam. Böyle de kapat. Allah Allah. o Evet, kadar masayı güzel alabiliriz. oldu Buyurun ki Berfin ya. Hanım. Evet, güzel bir yemek yaptık. Elinize sağlık. Biz beraber yaptık. Sizin de elinize sağlık. %50, %50. %10, %90 desek çok daha doğru olur bence. Çok güzel oldular. Güzel bir tabak Ben oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Muhteşem oldular. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok Biz da acıktık. biz Yemek saati geldi hemen artık. çatalımızı alıp başlayalım hiç Hemen konuşmadan başlayalım. artık. Tamam. Hemen Biz hemen başlayalım. çatallarımızı alıp başlayalım artık Bakalım yemeğe. portakallı Tamam. somon nasıl olmuş? Çok merak ediyorum tadını. Karavanımızı güzel bir şekilde sayenizde tanıdık Erdal Bey. Çok teşekkür ederim videoma teşekkür konuk olduğunuz ederiz. için. Tek tip karavan üretimi mi yapıyorsunuz yoksa opsiyonlar var mı? Tabii ki de opsiyonlar var. Bir sürü boy çeşidi ve bunların içinde de farklı layoutlar var. Bu da bizim Leleland 590 modelimizin farklı bir layoutuydu. Buna da ekstradan opsiyonlar ekleyebiliyoruz. Bizim elektrik sistemimiz tamamen opsiyon. O da müşteri bazlı. Ne ihtiyacı varsa ona göre bir elektrik sistemi dizayn ediyoruz. O yüzden bu tarz durumlar bizde opsiyon. Peki yakından görmek için Aydos Ormanı'na mı gelmeleri gerekiyor? Hayır. Yakından görmek Hayır. için Biz şu anda Aydos Ormanı'ndayız evet. bu arada. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimimiz ve aynı zamanda da showroom'umuz. Farklı yerlerde de açılacak ama şu an fabrikaya davet ediyoruz. Hem bizi görüyorlar, nasıl bir üretim yaptığımızı görüyorlar. Hem ürünleri görebiliyorlar. Sizinle de tanışmış Benimle oluyorlar. de tanışmış oluyorlar. Bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Gencer Karavan arkadaşlar. Açıklamalar kısmına da ulaşabileceğiniz telefon numarasını, Instagram hesap ismini bırakıyorum. Ufak bir not söyleyeceğim. Yeni bayi anlaşmamız yapıldığı için onu da buradan söylemek isterim. İzmir'de, Menemen'de Büyük Soylu Otomotiv'in şu an bizim ürünlerimizi satmaya başladığını ve aynı zamanda da Konya'da başlayacağını söylemek istiyoruz. İzmir bölgesinde, Ege bölgesinde olan kişiler isterlerse İzmir'de, Menemen'de Büyük Soylu Otomotiv'i ziyaret ederek bizim ürünlerimizi orada da görebilirler. İstanbul'a, Tuzla'ya gelmenize gerek yok yani Evet. arkadaşlar, Ege tarafındakiler. Peki izleyenlerin en merak ettiği sorulardan 2 tanesini daha yönelteceğim Evet. size. Ödeme koşulları ve teslimat kaç günde yapıyorsunuz? Hemen şöyle, modelden modele değişiyor. Teslimat süreleri maksimum 2 ay olmak şartıyla. Tabii bu bir haftada olabiliyor, bir günde de olabiliyor. Değişebiliyor Bir stok günle 2 durumuna ay göre. arasında değişiyor. Aynen, Stok bir durumuna günle göre. 2 ay arasında diyebiliriz, değişiyor. Onun dışında ne sormuştunuz? Neydi teslimattan sonra? Ben de unuttum. Ben de ödeme koşulları da şu şekilde. Dilerse 12 ay taksit yapabilir kredi kartlarına ya da yarısını peşin, yarısını da teslimatta ödeyebilir. Bu şekilde kabul edebiliyoruz. Tamamdır. Harika. Evet. Teşekkür ederiz Ben bu teşekkür bilgiler ederim. için de. Videoma konuk olduğunuz için de teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim. Bizi çektiğiniz için. Rica ederim. Bir şey değil. Diyemeyecek bir şey bulamadım. Bana teşekkür ettiği için. Genelde bana teşekkür etmiyorlar. Gencer Karavan'a açıklamalar kısmındaki linklerden telefon numarasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki keşiflerimde mutlaka görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.